güzel bir gün batımında Lima'ya iniyoruz. Bizim rakıya benziyor. Sanki kisten bir tık daha ilerisi var gibi yani. Kokusu gelmeye başladı bile. Girdiğim en ilginç yerlerden biriydi gerçekten. Parkur'dan esinlenilmiş. Salut. Herkese merhabalar. Ben Şirzat Aksakal. Bu muhteşem gün batımı eşliğinde Lima'ya iniyoruz ve siz de bizimle geliyorsunuz. Lima'yı gezmeye hazırsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bizimle gelin. Lima'yı gezmeye başlıyoruz. Havalimanına iner inmez tabii ki yapacağımız ilk şey güzel yemeğin peşinden koşmak. İlk durağımız Izolina Taverna. Ayağımızın tozuyla hemen Izolina Taverna'ya geldik. Bir şeyler atıştıracağız. Şimdi siparişi verdik. Bir adet ceviche söyledik. Ceviche buraların klasik yemeği. Limon asidinde pişmiş balık, aslında hafif çiğimsi, hafif orada şişmiş, öyle marine ediyorlar. Öyle bir balık söyledik. Bir de yanına buranın yine klasik yemeklerinden ama salatalı söyledik. Etli bir yani böyle ortaya gelecek. İkimiz paylaşacağız. 2 tane de içecek söyledik. Pisco diye bir üzüm içkisi var burada. Bizim rakıya benzeyen. Onun 2 tane kokteylini söyledik. Onları tadacağız bugün Lima'da. Bu Peru'ya özel bir içki. Şili'de de var ama tatları biraz daha farklı, biraz daha aromalı. Burası biraz daha sek olarak bunu damıtıyorlar. Ama bu mekanda bunları kokteyl olarak servis ediyorlar. Biz de söyledik, tadına bakacağız. Acıktık. Bayağı çetrefilli geldik. Uçuşumuz başka uçuşla birleştirildi. Hemen otel eşyalar bıraktık. Uber'e atladık ve yemek yemek için Izolina Taverna'ya geldik. Şimdi yemeklerimiz gelsin. Onları bir güzel yiyelim. Tabakları da göstermek istiyorum. Annelerimizin çeyizinde olan tabaklar geldi yemek yemek için. Çok hoşuma gitti. Onları da göstermek istedim. Tam 90'larda evlenen gelinlerin çeyizindeki tabaklar gibi. Pisco kokteyllerimiz geldi. Bir tane ananaslı, bir tane de pisco var. Bu da limon bazlı bir kokteyl olarak getiriyorlar. Gayet lezzetli zaten. Maalesef ceviche kalmamış. Bizde saltado'nun yani et yanisinin buranın meşhur yemeklerinden biri. Onun porsiyonunu büyüttük. Yanında zaten pirinç pilavıyla servis ediliyor. Bu et ama bizim bildiğimiz sığır eti. Alpaka ya da lama eti değil. Çok güzel görünüyor bu arada. Patatesle domates tam kıvamında pişmiş gibi görünüyor. Tadına bakalım. Ondan sonra tekrar videoyu açalım. Bu da yemeğin son hali. Yani artık bir şey kalmadı tabii. 3-5 tane soğan kaldı. Biraz suyu kaldı. Suyundan da içtim. Çok lezzetliydi. Pilavdan da 3-5 tane kaldı. Bayağı lezzetliydi. Bir yoğurdumuz eksikti. Birazdan çevrede bir yürüyüşe çıkacağız. Bakalım çevrede neler varmış. Aynen dondurma yeriz belki. Hava çünkü çok sıcak. 20 derece gösteriyor ama hissedilen nemle beraber daha yüksek. Belki bir dondurma yeriz. Çıktık şimdi oradan. Şöyle 2 top dondurma aldım. Topu 5 sol. Yani ne yapıyor 5 sol? $1,5 falan yapıyor topu. O da ne yapıyor? 60 lira mı yapıyor? Aynen. 2 topu 120-130 lira falan. Bence gayet iyi. Bayağı büyüktü. Ben biraz yedim, küçüldü. Ve lezzetli. Üstteki romlu, alttaki çikolatalı. Gayet güzel. Sahile doğru gidiyoruz. Yemek yediğimiz yer İstanbul'da böyle Moda'ya, Kadıköy'e falan benziyor. Zaten şimdi yürüyoruz işte 5 dakika falan yürüdük. Herhalde birkaç dakikaya falan böyle sahil kenarına, okyanusun kenarına çıkmış oluruz. Kokusu gelmeye başladı bile. Elit bir yermiş. Burada da bir teras gibi bir yer var. Gözlemleme terası gibi bir yer. İnsanlar oraya doğru yürüyor. Buradan denize bakacağız. Karşıda da büyük bir haç varmış. Onu göreceğiz böyle ışıklandırılmış. Sonra otele geri döneceğiz bu akşama. Burada kapatacağız. Güzel mekanlar falan da var. Yolda yürürken gördük böyle insanların oturup zaman geçirdiği. Şimdi denize bakalım ve geri dönelim. Yılbaşı süslerinin olduğu bu parkta Lima'daki ilk geceyi bitirdik artık. Şimdi biz yarınki tur için dinlenmek için otele gideceğiz. Siz de benim gördüğüm en kötü Michael Jackson performansını izleyin. Ve bu performansla ilgili yorumlarınızı da lütfen videonun altına bırakmayı unutmayın. Yarın sabah görüşürüz. Merhabalar, 4 Ocak. Lima sabahı. Oteldeyiz, kahvaltımızı yaptık. Birazdan tur gelip bizi alacak. 3 saatlik bir Lima turumuz olacak. Yine burada vaktimiz sadece bir gün olduğu için bir tur satın aldık. Tam bu anons çekerken tur geldi, bizi aldı. Ben de bu sırada mikrofonu düzeltme fırsatı buldum. İlk bizi aldı. Tam bir 20 dakika çeşitli otellerden insanlar toplayacağız. Yaklaşık bir 8 kişi olacağız herhalde turda. Umuyoruz ki İngilizce olur. İngilizce aldık ama buralarda belli olmuyor. Bir bakarsınız İspanyolca anlatmışlar. İlk durağımız Lima'da
Aşk Parkı, Love Park. Burası İspanya'dan biraz esinlenmiş. Parkuel'den esinlenilmiş ve böyle duvarlara bu şekilde şekiller çizilmiş ve romantik cümleler yazılmış İspanyolca olacak şekilde. Park Pasifik Okyanusu'nu görüyor. Şöyle göstereyim. Şu anda sabah saati. İnsanlar okyanusta sörf yapmaya çalışıyorlar. Şöyle dalgaların olduğu yerde birkaç tane insan var. Onlar sörf yapmaya çalışıyor. Zaten Peru'nun bu kısmında da Lima sahillerinde denize girilmiyormuş. Su sıcaklığı yazın bile 16 derecenin üstüne çıkmıyormuş. Çok nadir. O yüzden pek yüzülmüyor. Güneyinde de öyle. Ama kuzeyinde Orta Amerika'ya yaklaştıkça güzel sahiller olup suyu sıcaklığı artıyormuş. Yani yüzmek isterseniz Peru'nun kuzeyine gitmeniz lazım. Bir de şöyle bir heykel var. O heykeli de şöyle çekeyim. Burada yine romantik bir heykel yapmaya çalışmışlar. Öpüşen bir çift var. Heykelin adı da Kiss zaten. Ya bu heykelin adı Kiss ama sanki Kiss'ten bir tık daha ilerisi var gibi yani. Sadece Kiss'le kalmamışlar gibi geldi bana, bilmiyorum. Yorum sizin. Böyle bir park. İnsanlar burada yürüyüşlerini yapıyorlar sabah. Lima turumuz devam ediyor. Lima'nın historik center'ına geldik, tarihi merkezine geldik. Burada eski kilisenin içine gireceğiz. Burada kilisenin içine gireceğiz ama kilisenin içinde video çekmek, fotoğraf çekmek yasakmış. Rehberimiz bizi uyardı. İnternetten bulursam birkaç görsel koymaya çalışacağım. Ama dışarıdan çok güzel, ihtişamlı duruyor. Şu an zaten bir yapım aşaması da var. Bu şehir merkezi de UNESCO tarafından koruma altına alınmış 1991 yılında zaten. Yapılar bayağı güzel ve ihtişamlı. Renkleri falan farklı. Avluda Peru melodileri çalıyor. Performans sanatçısı var. Şimdi kilisenin içine gireceğiz. Gracias. Şu anda Plaza de Armas'a doğru yürüyoruz. Kilise ve manastırı size sıcağı sıcağına anlatmak istiyorum. Bir vakit bulduğumuzda bir yerde durup bir 3-4 dakikalık bir anlatım yapacağım. Çok ilginç bir yerdi. Girdiğim en ilginç yerlerden biriydi gerçekten. Şimdi Plaza de Armas'a gidiyoruz. Orada herhalde biraz vakit bulurum. Arkamda başkanlık salonu varken size San Agustin Manastırı ve Kilisesi'ni anlatmak isterim. Aziz Agustin anısına yapılan bir manastır ve kilise ama Aziz Agustin hiç orayı görmemiş. Onun yetiştirdiği din adamları tarafından, bizdeki ismiyle müritleri tarafından yapılan, şu anda da aktif olarak din adamı yetiştiren bir manastır aslında. İçeride video ve fotoğraf çekmek yasaktı ama çok büyük bir kompleks. İçinde Sevilla'dan gelen mermerler var ama mermerlerin aynı şekil olmasına rağmen, aynı şekilde işlenmesine rağmen renkleri farklı. Bu da farklı zamanlarda geldiğini gösteriyor. Çünkü aynı anda o kadar büyük bir manastırı tamamlayacak mermer getirememişler. O yüzden de farklı renklere ait mermerler var. Onun dışında hala da dediğim gibi aktif olarak din adamı yetiştiriyor. İlginç olan şey ise manastırın altında bir adet mezarlık olması. Şehir mezarlığı olması. Koloni zamanında vefat eden şehrin ileri gelenleri tam olarak kilise şapelinin altındaki yere gömülürken sınıflara göre farklı yerler verilmiş ve şehir mezarlığı olarak kullanılmış. Girdiğiniz zaman kemikleri görebiliyorsunuz, kafataslarını görebiliyorsunuz. Onların hiçbirini çekemedik ama çok ilginç bir yerde. Onun dışında bir de işçilerin gömüldüğü yer var. İşçilerde şöyle, kaval kemikleri daha uzun. Buradan da bu işçilerin Afrika'dan getirilen köleler olduğu düşünülüyor. Tabii ki bu işçiler manastıra yardım edebilecek, destek olabilecek, para verebilecek zenginlikte değiller. Zaten bunların Katolik olduğu da düşünülmüyor. Peki onların orada ne işi var? Onlar niye oraya gömülmüş? Onlar da o kilisenin yapımında rol aldıkları için, emek verdikleri için oraya gömülmüşler. Yaklaşık bu manastırın yapımı 100 yıl sürmüş. 1530'lardan başlayıp 1600'lerin ortasına kadar süren bir inşaattan bahsediyoruz. Ve buradaki işçilerin sayısı kemiklere göre bakıldığında yaklaşık 25.000 işçi, 25.000 tane kölenin orada mezarı var. Çok ilginç bir yerde. Fotoğraf bulursam, video bulursam burada anlattıklarımın arkasına eklerim. Koloni dönemindeki Peru'da ilk doğan erkek çocukların hepsi o manastıra verilmek zorundaymış eğitim için. Böyle çok hızlı bir şekilde Peru bölgesi Katolikleşmiş. Şimdi turumuza devam edelim. Burası Peru Başkanlık Sarayı, şu anda aktif olarak kullanılan 1930'larda inşa edilmiş yeni başkanlık sarayı. Bizim şansımıza da nöbet değişimi denk geldi. Böyle bir tören nöbet değişiyorlarmış. Burası Plaza de Armas ya da ana meydan diye geçiyor Peru'nun. Şurada tabii ki şehrin ana katedrali var. Bir meydanda dönecek olursam ana katedral, katedralin eğitim binaları ve o zaman şehir kolonileştirilirken kullanılan yönetim binaları, bu sarılar. Tabii bunlar daha sonra 8.8'lik Peru depreminden sonra renove olmuş binalar bu sarılar. Ama bu main katedral daha dayanıklı kalıp depreme dayanmış diye söyledi bizim rehberimiz. Şehrin adı Lima. Peru'nun başkenti Lima'dayız. İsmi de Başkanlık Sarayı'nın altında bir nehir varmış önceden. Şu anda nerede bilmiyorum. Bu nehrin adı Rimac'mış. İlk İspanyollar geldiği zaman, burada yaşayan yerli halka sorduğu zaman bunu Rimac'ın Limak diye anlıyorlar. L ile, R yerine L ile. En sonunda da Q olacak şekilde. Daha sonra yıllar içinde bu Limak değişip Lima haline geliyor ve buranın adı Lima olarak kalıyor. Buranın hikayesi de bu. Ve İspanyollar şehre geldikleri zaman da katedralin ilk taşını koyuyorlar. Katedrali inşa etmeye başlıyorlar. Ve daha sonra çevresine de ve 1930'ların sonunda da Başkanlık Sarayı'nın inşaatı bitiyor ve bu meydan bu haline kavuşuyor. Ve burası da şu anda Lima'nın ana meydanı. Eski adıyla Plaza de Armas, yeni adıyla ana meydan. Kutlamalara, protestolara, her şeye burası ev sahipliği yapıyor.
Peru'nun PTT binası. Çok güzelmiş. Casa de Correos y Telegrafos. 2010 yılından beri de gastronomi meclisi olarak kullanılıyormuş. Ama çok güzel bir bina gerçekten. Turun sonunda kendimizi alışverişte bulacağımızı sandık ama tur aslında bir pisco tadımıyla sona eriyordu. Gelsin şatlar. Salut. Salut. María, María, yo no quería, yo no quería, pero Padre Nuestro, poder. qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Salud. Salut. ¿Qué tal? Sweet. Bueno, para Este con coca. Coca. Ok. Salud. Salud. ¿Cómo se dice salud? Salut. Enjuague vocal, 5 segundos, pasar y soplar. Tequila gibi. It's like tequila. Tequila'da bir hafif bir tat oluyor ya. O yok. Bence bu daha güzel, daha sek. Gracias. Şerefe. Yakıştı mı? Alayım mı bir tane? Ne bu? Boğa mıydı? Bu baykuş. Ayı nerede? Yok. Ayı yok. Kurt var. Kuantos? En eso le vale en 180 soles. 180. Puf. 180 sol. Yani 60 dolar. Eder mi? 60 dolar eder mi? Bence etmez. Bence ama 60 dolar etmez. Yapılar burada biraz daha tanıdık hale geldi. Sanki bizim orası gibi böyle balkonlar dışarıya doğru çıkık, cumbalı yapılar var. Yani gerçekten Endülüs etkisi burada görülüyor. Sevilla'dan gelmişlerdi insanlar buraya daha fazla. O etki de gerçekten burada görülüyor yani. Şimdi tekrar aracımıza bineceğiz. Turun bittiği yer olduğu için, burada insanlar araçlarına bindiği için çok fazla tuvalet var kullanabileceğiniz. Hani insanlar ona göre burayı dizayn etmişler. Ama çok kötü kokuyordu. Turu bitirdik, servise bindik ve şimdi otele gideceğiz. Bu videoyu da burada kapatacağım. Peru seyahatinin ikinci kısmında ilk bölümde yiyemediğimiz cevicheyi kovalamaya devam edeceğiz. Onun dışında sizi İnkalardan daha eski olan bir medeniyetin piramitlerine götüreceğim. Biz bunu gördüğümde çok şaşırdık. Emin olun siz de şaşıracaksınız. Video ile ilgili beğenilerinizi ve eleştirilerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.